Merhaba arkadaşlar. Bu videomda size bir aküyü elinize aldığınız zaman o aküye teşhisi nasıl koyarsınız? Akü test cihazını nasıl kullanırsınız? Akü test cihazının üzerinde yazan rakamlar ne anlama geliyor? Ve hidrometre ile akünün arızasını nasıl tespit ederiz? Bunu anlatmaya çalışacağım. Hepinize iyi seyirler. Yöntemlerden birisi akü gözlerinin arızasını tespit etme yöntemidir. Burada kapakları açtıktan sonra uçları kalın bir kabloyla kısa devre yaptırırsınız. Oradan aşırı derecede amper çekmeye başlarsınız. Bu aşırı amper çektiğiniz zaman gözlere bakarsınız. Eğer ısınıyorsa şu anda benim yaptığım gibi ara ara değdirip çekebilirsiniz. Fazla ark yaptırıp da kutup başına zarar vermeden tabii. Orada gözlerden kaynama var mı? Bazı gözler fokur fokur kaynıyorsa zaten o aküye hiç uğraşmayın. O akünün o göz bozuktur. Onaramayacağınıza göre onu hurdaya gönül rahatlıkla teslim edebilirsiniz. Bu kabloyu kalın kullanmaya dikkat edin. Yoksa kablo ısınır ve üzerindeki plastiği eritir. Öncelikle şunu belirteyim. Akü kutup başlarını temizliğine çok dikkat edin. Yani siz buradan aküyle iletişimi buradan sağladığınız için buna cihaz da bağlasanız, buna herhangi bir ölçü aleti de bağlasanız, o kutup başlarında eğer bir oksitleme veya temassızlık varsa siz hiçbir zaman aküye doğru teşhis koyamazsınız. O yüzden üzerindeki kirin cinsine göre bir temizlik maddesi kullanarak veya sırasıyla mesela oksiti bir çamaşır kireç çözücüyle, bir yağ çözücüyle sırasıyla temizleyip en son bunlar da yeterli gelmiyorsa eğer elinize bir tane alarak ile gözleri fiziksel temizliğini, gözleri demişim, kutup başlarının fiziksel temizliğini yaparak akü ile iletişim kanalınızı açmış olursunuz. Akünün durumunu anlamanın bir yolu da gördüğünüz gibi bir hidrometredir. Hidrometre ile içerideki sıvıyı çekeriz. Sıvının asit oranı kaldırma kuvvetini artırır. Asit oranı düşükse sıvının kaldırma kuvveti de düşer. Dolayısıyla cam tüpü yukarı kaldıramaz. Cam tüpün üzerinde renkler var. Kırmızı, beyaz ve yeşil. Yeşile geliyorsa zaten akünüz sağlamdır. Bir yapacak herhangi bir olay yoktur. Ama kırmızıda kalıyorsa dikkat etmeniz gereken şudur. Akü şarjsız olduğu için de kırmızıda kalabilir. Bozuk olduğu için de kalabilir. Bunun yöntemi de şudur. Bütün gözler kırmızının aynı yerinde kalıyorsa veya kırmızının herhangi bir yerinde kalıyorsa dersiniz ki bu akü şarjsız. Önce bir şarja bağlayayım. Ondan sonra teşhis koyayım, ölçüm yapayım. Çünkü şarja bağlanmamış bir akünün hiçbir şeyini doğru anlayamazsınız. Yani siz bu aküyü elinize aldığınız zaman nasıl ki sabah tahlile aç karnına gelin diyorlar. Onun gibi şarjlı olmadan siz bunu ne yaparsanız yapın yanlış sonuç alırsınız. Şu anda akümüz hepsi eşit gösterdiği için şarjsız olduğu kanaatine vardım ve artık bu akümüzü şarja bağlayacağız. Eğer bir tane göz kırmızıda diğerleri yeşilde olsaydı o göz arızalı teşhisini koyacaktık. Tabi kaynama için kısa devre de yapar. O arızalı gözün kaynadığını da görür, emin olurduk. Çünkü farklı bir arıza da olabilir. Gözümüzden kaçan. Birisi işgüzarlık yapmıştır. İçerisine değişik bir madde atmıştır. Veya suyu dökülmüştür. Su olmadığı için devreye girmiyordur. Bu tür şeylerde gözlerimizle muayene ederek suyuna da bakmamız gerekiyor tabi. Sulu aküler için. Jeller için, kuru aküler için bunları yapamazsınız tabi. Onların da başka yöntemleri var. Zaman içerisinde onları da aklıma geldikçe size anlatırım. Şimdi akümüzün voltajını bir ölçelim. Baktığımız zaman voltajın 12.17 olduğunu görüyoruz. Yani akümüzün voltajı da zaten düşük. O yüzden de hidrometre ile yaptığımız deneyde şeyi kaldıramadı. Tüpü kaldıramadı. O zaman biz bu aküyü şarj etmemiz gerekiyor. Şarj ederken ben biraz yüksek ampere ayarlayacağım çabuk olsun diye. Bir 5 ampere ayarlayayım yine de. 190 amperlik bir akü bu. Normalde ben 2 amperle 1 amperle yavaş aküyü şarj ederim.
Akünün ömrünün uzun olması için yavaş şarjı tercih ederim. Onu şarjı bittikten sonra akü test cihazıyla testini yaparız. Neden şarjı bittikten sonra testini yaparız? Dediğim gibi değerler düzgün okunabilsin diye. Cihazın raporunu elimize aldığımız zaman SOC yazan bir bölüm var. %3 olarak gösteriyor. Burada state of charge diyor. Yani şarj durumu. İngilizce baş harflerini almışlar. SOC yapıyorlar. Şarj durumunu gösteriyor. Zaten onu biz görüyoruz. Voltaj, altta bildiğimiz voltaj zaten 12.2 gösteriyor. SOH diyor. Bu SOH da sağlık durumu gösteriyor. State of health diyor. Artık öyle mi telaffuz ediliyor? İngilizcemiz bizim kağıt üzerinden olduğu için pratiğimiz yok. O yüzden o da sağlık durumunu gösteriyor. Burada da ölçülen değerler diyor. Yani sen orada 720, bir altta 720'yi göstermişsin. Fakat o bunu ölçmüş. Bunların yanında internal re diyor. Re resistans demektir. Bu resistans yani iç direnç demek istiyor Türkçesi. 6.24. Bu tabi yanıltır sizi. Çünkü görün kutup başı temiz iken, kutup başı kirli iken aynı aküyü ölçtüğüm halde voltaj aynı olduğu halde alttaki değerlerin değişik olduğunu görüyorsunuz. Çünkü kutup başı kirliydi. Oradan çekilen akım sınırlı geliyordu. Temas tam sağlanamadığı için. O yüzden de görüyorsunuz yukarıda akü voltajı 12.2, aşağıya doğru baktığımız zaman SOH değeri %37 biri, %27 biri. Diğeri aşağı geçtiğimiz zaman 444 amper, 380 amper. En altta iç direncine bakın. O da değişik. Bunları şarj ettikten sonra sonuçları alıp iki tane plastik, ben öyle yapıyorum. İki plastik cisim arasına o raporu sıkıştırıp akünün üzerine koyuyorum. Çünkü atölyemde genelde birden fazla akü olunca ölçtüğüm değerleri görmem iyi olur. Eskiden kağıda yazıp koyardım. Şimdi bunun zor olunca bu çıktı rapor veren cihazı aldım. Tavsiye ederim. Güzel. Uygulaması, eğer profesyonel olarak bu işi yapıyorsanız bunu mutlaka yapın. Akümüzü her şeyini ölçtükten sonra bütün değerlerini ona yük bağlayıp boşaltırız. Boşaltmamızın sebebi akünün doğal döngüsü olan sülfatlaşıp tekrar sülfatını suya verme döngüsünü başa almaktır. Yani biz bu aküyü boşalttığımız zaman akü plakalara, asit daha doğrusu plakalara sülfat formunda yapışacak. Bunun niye boşaltıyoruz? Çünkü dedik ki bu akünün sülfatlı olduğunu varsayıyoruz ya. Akünün %60 plakalar sülfatlı. Biz bunu normal şarj esnasında direkt şarja takar veya desülfatör cihazına bağlarsak o %40 bölümünde çalışacaktır temiz olarak. Ama biz boşalttığımız zaman o görünen %40 da sülfatlaşacaktır kendiliğinden. Dolayısıyla tam yüzey sülfatlıyken desülfatör cihazını bağlarsak desülfatör cihazı daha rahat sökmeye çalışacaktır. Yavaş olacaktır. Ve yavaş yavaş sağından solundan sülfatları çözüp suya karıştırmaya çalışacaktır. Çünkü akım en kolay yolu tercih eder. Eğer biz onu yarısı açık, yarısı sülfatlıyken bağlarsak sülfatsız bölümden akım devam eder gider. Ben aküleri 0 volta kadar indiriyorum arkadaşlar. Bu piyasada sürekli duyuyoruz. Onu daha önceki videolarımda da söyledim. Yani indirmeyin akü çöker, indirmeyin akü çöker. Böyle bir laf dolaşıyor. Ben böyle bir şey görmedim şimdiye kadar. Sıfırlarım her seferinde, akünün çöktüğünde görmedim. Akü üreten firmalar bunu diyormuş, demiyormuş. Beni pek bağlamıyor. Şu anda size gösterdiğim plaka sülfatlı bir plaka. Arka tarafı da neredeyse yarısı sülfatlı, yarısı sülfatsız bir plaka. İşte şarj ettiğimiz zaman daha doğrusu deşarj edince arkasındaki gibi tümden sülfatlaşıyor ve o kalıcı sülfatı çözmenin en kolay yolu bu. Şarj, deşarj, şarj, deşarj. Her döngüde sülfatı biraz daha suya karıştırıyorsunuz. Yoksa eğer desülfatör işlemini bırakır direkt şarja geçerseniz kendi amperiyle o istediğiniz voltaja gelir ama kapasitesi düşük bir şekilde kullanmış olursunuz. Şu anda akümüzü ölçüyoruz.
desülfatör cihazı bağladıktan sonra tabi bu görüntüler değişik zamanlarda çekildiği için akü bir boş bir dolu görebilirsiniz. O sizi yanıltmasın. Bir kapakları kapalı bir açık. Şu anda aküyü bitirdik. Bitirdikten sonra desülfatör cihazına bağladık ve desülfatör cihazı 13-14 volta kadar getirdi. Şimdi burada da size bir akünün içinin sülfatının nasıl göründüğünü göstermeye çalışacağım. Gördüğünüz gibi bu jel akü diye geçiyor. Jel akü diye açmıştım diğer videolarımda. Ben bu şeyleri gözleri sakladım size göstermek için. Hem bir arkadaş da daha önceki bir videomda hani ölü akü kurtulur mu videomda artı kutuptaki plakanın toprak haline döndüğünü, çürüdüğünü göstermiştim. Yorumlarda bir arkadaş da zaten öyle olur, normal hali o demişti. Normal hali o olmaz. Yani renk olarak evet o renkte olur ama daha doğrusu o renkten biraz açık olur ama böyle elimde tuttuğum plaka gibi sapasağlam durması gerekir. Zaten iletim sağlaması için de içerisindeki kurşun iskeletin yerinde olması gerekir. Yoksa iletim sağlayamaz. Biraz sonra sağlam plakayı açıp size gösterdiğim zaman zaten siz de plakanın olması gerekir şeklini görmüş olacaksınız. Bu elimde gördüğünüz eksi plaka. Bunu kenara koyduktan sonra size artı plakayı açayım. Evet. Şu anda açtığımda artı plaka. Gördüğünüz gibi artı plaka oksitlenmiş. Rengi değişmiş. Anot çamuru dediğimiz çamur da üretmiş. Bu da yerinde kısmen sağlam duruyor tabi. Diğeri gibi toprak olmamış. Bunu da temizleyip size göstermeye çalışayım. Gördüğünüz gibi bütün bir şekilde duruyor. Herhangi bir şeyi dökülme, toprak olma gibi bir durumu söz konusu değil. Ve yıkayıp baktığımız zaman kısmi o üzerinde onun da sülfatlaşma oluyor ama genelde sülfatlaşma eksi kutupta oluyor. Onu gördüm. Bakın bunun da alt tarafında sülfatlaşma var. Fakat eksi plakada yoğun bir sülfatlaşma var. Bunları atölyeme alıp orada bir deneyeceğim. Orada sülfatı çözmenin daha kolay yolunu bulmaya çalışacağım. Doğru gözlem yapar, mantıklı yorumlarsanız ve belli bir bilgi ışığında onları işlerseniz sonuca ulaşırsınız. Yani bu sülfat çözülür mü? Çözülmesi neden çözülmediğini öğrenirsiniz. O yüzden size tavsiyem bir şeyin temeline inin. Öğrenmeye çalışın. Temelini öğrenmeye çalışın. Yani çalışma prensibini ve mantığını öğrenmeye çalışın. Söktüğüm sülfatlı parçaları bu şekilde koyarak belli frekanslarda, belli kimyasallarda test ederek onun sülfatın hangisinde daha kolay çözüldüğünü bulmaya çalışacağım ve buna göre de cihazı geliştirmeye çalışacağım ve olmuyorsa diyeceğim ki son geldiğimiz nokta budur. Bundan daha iyisi olmuyor. Atölyenizde akü şarj cihazlarını kullanırken bu gördüğünüz elektronik cihazlar çok işimize yarıyor. Gayet de sağlıklı bir şekilde akülerinizi şarj ediyor. Fakat bazı akülerin içerisinde voltaj olmadığı zaman bu cihazlar arıza veriyor, şarjı kesiyor. O yüzden atölyenizde bu manuel trafolu şarj cihazlarından alın. Bu çeşit çeşitli. Şu anda gördüğünüz küçük, az önce gösterdiğim büyük olan 24 volta kadar şarj ediyor. Bunlara dikkat ederseniz en azından şarj sıkıntısı çekmezsiniz. Videomuzu burada bitiriyorum. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.